Şimdi bunların seçiminde kalmıştık en son. Ama ondan önce ben size şeyleri göstereyim. Şu kullandığımız plate'ler, eğer sorarsanız, Radler Plating Beads Sterile diyor. İşte burada bizim yaptığımız şekilde demiş ki üzerine dök, çalkala. Ondan sonra steril etmene gerek yok demiş. Sonra tekrar kullanmak için de şey yapabilirsin demiş. Otoklavlayabilirsin demiş. Sonra şu transformation kitimizi göstereyim. Böyle bir kit kullanıyoruz şey için. JM109'ları kompeten yapmak için Mix and Go E. coli Transformation Kit. Bunun içinde bakteriyi alıp şey yapıyorsun. Yani kompeten hale getiriyorsun. Aynı zamanda onun için gerekli buffer'lar var. Çünkü sonra transformation için sadece ona ihtiyacın var. Başka bir şeye ihtiyacın yok. Şu da onun sayfası, yine kodları var. Evet, şimdi ne yapacağız? Şunu yapacağız. Şu anda koloni seçme aşamasında kalmıştık. Kolonilerimizi seçtik. Bunları ne yaptık? Üzerine bir tane pipet dokundurduk. Ondan sonra pipet dokundurduktan sonra da bir tane şeyin içine koyduk. Her bir tanesini bir falkonun içine koyduk ve bu falkonun içinde LB ve ampicillin vardı yine. İçine pipetin ucu ile birlikte attık, hatırlarsanız. Şöyle pipetin ucunu birlikte attık. Ve bu şimdi 37 derece 220 RPM de sallanıyor. Biz takribi 6 saat tutacağız bunu burada. 8 saatte iyi olur açıkçası. 8 saatte de. Sonra bunun içinde çoğalmış olacak bizim bakterilerimiz. Bizim buradaki amacımız neydi? İçindeki plazmiti biz doğrulamak istiyoruz. Çünkü bazen dediğim gibi büyüse de plazmit istediğim plazmit olmayabiliyor. Bunu çoğaltacağız ve bunun içinde bakteriler çoğalmış olacak. Sonra buradan ben bir tane gliserol stok alacağım. Hani bu eğer benim istediğim DNA ise, istediğim plazmitse bunun bir gliserol stoğunu alıyorum. Elimde olsun diye. Gliserol stoğu nasıl alıyorum? İşte 200 mikrolitre bakteri, 200 mikrolitre de gliserol koyuyorum. Ve sonra bir Eppendorf'un içinde eksi 80 dereceye atıyorum. Bunu artık 5 yıl falan orada durur hiçbir şey olmadan. Geri kalanını da yine sentrifüj ediyoruz ki bakterilerimiz dibe çöksün diye. Şöyle çökecek. Daha sonra çöktükten sonra bunu mini prep şeyini alıyoruz, prosedürüne. Mini prep nedir derseniz, onun için de kit kullanıyoruz tabii ki de. Aslında eskiden manuel yapıyordum ben onu. Ama artık kim uğraşacak manuelle? Nasıl olsa kiti var diyoruz ve yapmıyoruz. Çünkü tembellik bunu gerektirir. Şimdi bu bir mini prep kiti ve yine Zymo'dan kullanıyoruz. Zymo'ya karşı bir şeyimiz var, evet. Bu bir firmanın adı. Buna karşı bir sevgimiz var. Neden var dersek, yani çok kit kullandık. Hani bunun kitleri en pratik, böyle en hani kullanımı kolay ve daha da önemlisi budget friendly. Biraz daha uygun fiyatları. Şimdi bu mini prep kitinin içinden böyle bir kitapçık çıkıyor. Diyor ki işte lysis buffer'la diyor bakteri kültürünü diyor şey yap diyor. Sonra nötralize et diyor. Sonra spin kalıma koy diyor. Ondan sonra da içinden DNA'yı çıkartırsın, çok güzel diyor. Bu diyor modified alkaline lysis metot diyor. Bu alkaline lysis metot işte bizim eskiden manuel olarak yaptığımız metodun aynısı. Bu metot bakterinin içinden kendi DNA'sını değil, sadece bizim plazmiti
alıyor. Olayı o. Sadece bunu çıkartıyor. Bu kromozomal DNA birazcık böyle telef oluyor arada. Ve bakterimiz için, yani üzücü çizmeyeyim şimdi, duygusal anlar yaşamayan, sen mutlu olayım. Tamam. İçinden sadece plazmiti aldık. Şimdi bunun prosedüründe de böyle bir ependorfun içinde önce lysis buffer ekliyoruz E. coli'ye. Sonra nötralize ediyoruz. Sonra onun bir tane özel şeyi var. Filtresi var. O filtrenin üzerine yüklüyoruz. O filtre DNA'yı tutuyor plazmite. Sonra da plazmiti o filtreden çıkartıyoruz. Bu şekilde çalışmakta. Bunu şeyde göstereceğim zaten ben. Laboratuvarda yapacağız. Onun için şimdi bunun üzerinden daha fazla gitmiyorum. Pratiğini görürsünüz diye. Peki mini prep'ten sonra ne yapacağız? Mini prep'te elimizde bir DNA olacak. Değil mi? Böyle küçük bir tüpün içinde bir DNA solüsyonumuz olacak. Takribi 30 mikrolitre gibi bir şey. Sonra önce bunu nanodropta ölçeceğiz. Nanodrop konsantrasyonunu söylüyor bize. O diyecek ki bize işte şu kadar nanogram per mikrolitre, yani 1 mikrolitrede şu kadar nanogram DNA'n var diyecek. Sonra konsantrasyonunu öğrenmiş olacağız ama içindeki plazmitin nasıl bir plazmit olduğunu henüz öğrenmemiş olacağız. Onun için enzim kesimi yapacağız. Bizim plazmitimiz 10.000. Eğer bunu tek taraflı kesersem bu lineerize hale gelir. Ve o zaman jelde yürütebilirim. Şimdi bakterinin state'leri değişiklik gösteriyor. Birincisi supercoiled olabilir plazmitler. İkincisi open circular olabilir. Üçüncüsü lineer hale getirilmiş olabilir. Ve bunların hepsi farklı şekillerde yürüyor. Çünkü agarose jel elektroforezinde yürütüyoruz ve agarose belli bir mesh yapısı var. Ve buna işte boyutu küçük olanlar önce yürüyor. Değil mi? Küçükse bu taraf daha hızlı yürüyor. Büyükse yukarıda kalıyor. Şurası eksi ucu, burası artı. DNA yetiyor. Şimdi mesela şuradan göstereyim. Şu 1000 ise bu da 500 olabilir. Bu şekilde. Şu da mesela 10.000 olabilir gibi. Ama bu sadece lineerse bu şekilde. Şimdi bizim elimizde 10.000'lik plazmit var. Sadece 10.000'lik plazmit için gösteriyorum. 10K ve lineerse burada yürüyor diyelim ki. Ama 10K ve circular'sa daha yukarıda yürüyor. Ve 10K ve supercoiled'sa daha aşağıda yürüyor. Niye? Çünkü lineerse sadece kendi boyutunun olduğu yerde yürüyor. Circular'sa boyutu yüzünden yukarılara takılıyor. Hızlı yürüyemiyor. Supercoiled'da çok küçük bir kompakt hale geldiği için daha hızlı yürüyor. O yüzden biz önce bir plazmiti lineer hale getiriyoruz. Plazmiti lineer hale getirmek için ne yapmam lazım? Tek bir tane enzim, tek bir yerden kesen enzimle kesmem lazım. Buna single cutter deniyor. O zaman plazmitim lineer hale gelir. Ama 10.000 büyüklüğünde. Eğer ki ben dual cutter bir enzimle kesersem
O zaman da benim elimde 2 tane fragman olur ve boyları neyse ona göre olur. Birisi 6K, birisi 4K olabilir mesela. Ve ben bununla da yetinmeyip 2 tane dual cutter'la kesersem o zaman 4 yerden kesecek. Ben şöyle yapayım. Hani birisi mor olan yerlerden, birisi yeşil olan yerlerden kesmiş diyelim ki. O zaman elimde 4 tane fragman olur. Ve bunların her biri işte farklı olabilir. Bu 2K olur, bu 3K olur. 5 etti. Fail ettik şu anda. Tamam, şu 5K olsun. Şu 3K olsun. Bu 2. Buna da 0 kaldı. Yani şu 1,5 olsun. Bu da 0,5 olsun. Sizin için burayı temizleyeceğim tabii ki. Ne dedim? 5 dedim. 3 dedim. 1,5 ve 0,5 dedim. Peki bu fragmanların bu şekilde olmasını nasıl sağlıyorum? Onu işte enzimleri, bunun ne kadar nereden kesen enzim olduğunu upuzun bir listesi oluyor. Ona göre 2 tane enzim seçiyorum ve bu istediğim boylarda kesecek şekilde ayarlayabiliyorum. Onu plazmit haritasına bakarak yapıyoruz işte. Peki neden böyle bir şeye ihtiyaç duyayım? Şimdi şu 10.000'i agrozjelde görmek biraz zor oluyor. Daha doğrusu burası agrozjelin şu kısmında çözünürlük bir azalıyor. Çünkü takılıyor bir şeyler oraya. Çünkü plazmitin kesilmeyen hali falan da takılıyor. Onun için aşağılarda ben böyle çok kesersem daha iyi emin olabilirim. Bir de şeyden de emin olurum. Yani tek bir yerden kestiğimde bunun diyelim ki burada bir kısmı eksikmiş falan. Onu anlayamam ama 4 tane yerden kesersem daha anlayabilirim en azından gibi. Şimdi yine bunun anlatması zor, yapması kolay bir şey. Gerçekten bizim deneylerimiz biraz öyleymiş. Restriction Enzyme Digestion. Az önce teorini anlattığım şey biraz gereksizce basit bir işlem. Yine böyle bir tüp alıyorum. İçine plazmit DNA'mı koyuyorum. Restriksiyon enzimi 1, restriksiyon enzimi 2 ve buffer ve su koyuyorum. Bunları nasıl koyuyorum? Şimdi restriksiyon enzimlerini seçtiğiniz anda bu iki restriksiyon enzimi compatible mı onu veriyor. Neydi sayfanın adı ya? Neyse ekran kaydı yapıyoruz zaten. Şuradan göstereyim. Değil, bu değil. Şu NEP dediğim bir firmanın adı yine. Bizim enzimlerimiz oradan da açıkçası. Heh. Şimdi burada da güzelce ne anlatmış zaten. Burada böyle videolar var. Hani enzimlerin enzim kesimi ile ilgili detaylar için. Siz buradan bunu izlersiniz. Ben application'lara gireyim. Nap Cutter. Buraya eğer ki elinizde şey yoksa
enzim kesim bölgeleri diyelim ki Edgene'de değildi. Siz kendiniz sadece sizde şey vardı. Buraya plazmitin dizisini koyuyorsun FASTA formatında ve o sana zaten çıkartıyor şeyleri. Kim nereden kesiyor gibi. NIP Biocalculator. Bu ligation calculator. Bu ligation kısmına daha gelmedik. Ama ligation'da anlatacağım yani, merak etmeyin. Aradığım şeyi bulmam belli bir süre alıyor gerçekten. Şimdi buradan diyelim ki enzimlerini seçtin ve iner misin? Enzimlerini seçtin. İşte rastgele tıklıyorum. Birinci enzimim bu. İner misin? İkinci enzimim de bu olsun. Hiç bilmediğim enzimler. İşte burada sana söylüyor. İşte bu 37 derece. İkisinde de Cut Smart Buffer kullanabilirsin diyor. Yanında geliyor zaten buffer'ı. Ondan sonra çeşitli başka bilimum şeyler söylüyor. Diyor ki Digest in Cut Smart Buffer işte falan filan, ama sen ben anlamadım diyorsun ve Show Detailed Protocol diyor. İşte burada çıkartıyor. 50 mikrolitre reaksiyon kur diyor. DNA'yı 1 mikrogram koy diyor. Ondan sonra Cut Smart Buffer'dan 5 koy diyor. Bundan 1 mikrolitre, bundan da 1 mikrolitre. Sonra 50'ye tamamla. Sonra 37'de 15 dakika beklet diyor. Evet, 15 dakika. Demiştim yani, saçma bir basitlikte diye. Dıdıt. Şimdi ama kurarken nasıl kuruyorsun? Önce bir hesaplıyorsun. Hesapla. Bunu 1 mikrogram koymam için ne kadar koymam lazım benim plazmit DNA'mdan diye bakıyorsun. Sana ne demiş? Konsantrasyonunu 50 nanogram per mikrolitre demiş. Yani 1 mikrolitrede 50 nanogram var. O zaman 1 mikrogram yani 1000 nanogram kaçta olur diye soruyorsun kendine. Ve buradan 20 mikrolitre çıkıyor. Evet. O zaman demek ki bundan 20 mikrolitre koyacağım. 50 olduğu için bu buffer'dan 5 koyuyor. Çünkü buffer'ı 5x gönderiyor genellikle. Bundan 1 koydum. Bundan da 1 koydum. 20, 25, 26, 27. Geriye ne kaldı? Sudan 23 kaldı ya. Hesabı bu şekilde yaptık. Ama tüpe koyarken bunun bir sırası var. Ve sırası bayağı önemli. Yani reaksiyonunuzun çalışmamasına sebebiyet verebilir. Buraya yazdığım gibi önce suyu koyuyorsun. Su çünkü en neutral olan şey. Sonra buffer'ı ya da plazmiti koyuyorsun, fark etmez. İkisini de peş peşe koydun. Tamam mı? Koydun mu? Sonra bu tüpü pıt 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 yapıyorsun. Biraz çalkalıyorsun. Sonra quick spin yapıyorsun. Ki hepsi içine koydukların aşağıya çöksün. Ve sonra bu birer mikrolitrelik enzimleri bunun içine bırakıyorsun, 1 mikrolitreyi kenarda falan kalmasın diye. Şimdi niye en son koydum? Bunları koyduğum anda bu enzimler çalışmaya başlar. Enzimlerin optimal ısısı 37 derece. Oda sıcaklığı genellikle 25 derece. Ki Türkiye'de ben oda sıcaklığının 40 derece olduğunu biliyorum. Bilirim yani. Neyse, 25 de olsa bu enzim çalışmaya başlar ve suboptimal çalışır. Optimal ısısında olmadığı için ve yalan yanlış kesme ihtimali var. Daha doğrusu yanlış kesmez de eksik keser. Sonra bunu işte 37'ye koyuyorsun. Ve bütün bu işlemi, bütün bunu buzda yapıyorsun. O ısınmayacak elinizle.
buzda. Enzimler hiç ısınmayacak. Yani enzime eliniz falan değmesin. O çözünük oluyor zaten her zaman. Çünkü gliserol içinde gönderiliyor. Onu ısıtmaya falan çalışmayın. Şimdi birincisi buz, dikkat edilecek olan şey. İkincisi enzime dikkat. Enzim buzdan hiç çıkmayacak ve quick spin yapacaksınız öncesinde, kullanmadan önce. Neden quick spin? Çünkü bu tüpün kapağında falan olur. Böyle açarsın, böyle dağılır etrafa canım enzimler. Zaten enzim pahalı. Kızdırmayın beni yani. Böyle zaten her şey ateş pahası. 1 mikrolitre kullanıyoruz. Ama ondan da önemlisi 3. Yani tamamen ben işin parasında değilim yani, tamamen. Bilimsel olarak da önemli bu. Şimdi bu pipetinizin ucu, tamam mı? Pipetin ucuna sen içine 1 mikrolitre çekiyorsun. Şuraya 1 mikrolitre çektin. Ama quick spin yapmamışsın ve tüpün kenarlarında falan şey kalmış ve buralara tutunmuş bu. Yani zaten 1 mikrolitre çekiyorsun ya. 1 mikrolitre de etrafa tutunsa 2 mikrolitre. Aman ne olacak ya, 1 mikrolitrenin hesabını mı yapıyoruz demeyin. Hesabını enzim yapar siz yapmasanız da. Star aktivitesi diye bir şey var. Sen enzimi normalden 2 kat fazla koyduğun için enzim yine saçmalamaya başlar. Gereğinden fazla keser. Kesmeyeceği yerleri de kesmeye başlar. Öyle. Dikkat edilecek şeyler bunlar. Dördüncüsü. Bakteri çalışırken eldiven giymiyorduk. Hatırlarsak. Ateş falan var diye. Bu aşamadan itibaren eldivensiz görmeyeyim kimseyi. Şuraya nitril eldivenini giy. Neden? Nedenini bilen var mı? Sanki yanıt alacakmışım gibi soruyorum. Ellerimizin ucunda, pis ellerimizin ucunda, pis değil aslında. Bizi dışarıdan korumak için DNase ve RNase'ler var. DNase ve RNase, innate immün sistemin şeyse. Bakteride falan önemli değildi ama bunlar tüplerinize falan değerse plazmitiniz degrade olur bir süre sonra. Yani hemen olmasa da işte ne bileyim 6 ay sonra geldiğinde orada plazmit olmayabilir. O yüzden eldivenli çalışıyoruz. Evet, bu kadar. Sonra çalıştıktan sonra bunu 15 dakikanın sonunda reaksiyonu durdurmak için içinde bir boya var bunun. Adını şu an hatırlamadım. Onu ekliyorsun ve onunla direkt jele yükleyebiliyorsun. Şöyle jele yükledim. Jelimin özelliği ne? %0.8 ama bu şeye göre değişiyor aslında. Büyüklüğüne göre değişiyor. Benimkisi çok büyük olduğu için düşürdüm. Ne kadar büyükse plazmit azaltıyorsun. Jelin konsantrasyonunu. Küçükse yükseltiyorsun. Yani sadece 4K'lık bir şey yürüteceksen mesela %1, %1,5 yapabilirsin gibi. Sonra bunlar yürüyor. Buraya bir tane de ladder koyuyorsun. Bu ladder da işte boyutunu bildiğimiz bir DNA demek. Sonra ona göre bakıyorsun ki bu benim şuna denk geliyor. İşte 1000 base pair'e denk geliyor. Ve istediğin, beklediğin şeyle kıyaslıyorsun. Eğer beklediğin şeyse, yani beklediğin boyutlardaysa diyorsun ki yahoo diyorsun ama çok da aşırı sevinmiyorsun. Çünkü daha bir de sekansa gitmesi lazım. Bunu bir de sekansa gönderiyorsun. Sekansta M13 primerleri falan hep oluyor. Onlar standart. Herhangi bir dizileme yapan firmaya, arkadaşa gönderirseniz diziler ve sonra onu sekanstan gelen sonucu da blast yapıyorsun ki senin genin orada mı bakmak için ve içindeki DNA senin DNA, istediğin DNA'n mı diye bakmak için. Eğer oradan da pozitif geldiyse seviniyorsun, yaşasın, I love plasmid diyorsun.